Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş, çok pratik, çok kolay, böyle ayakta da çok şık duran harika bir patik modeli anlatacağım. Bir günde iki çift bile örebilirsiniz. O kadar ki kolay. Hiç tereddüt etmeyin. İlk defa yapacaksanız bile benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. İp olarak şöyle nehir rengi bir ip var, elimde patik ipi var. Bir yumaktan küçük, yani 36-37 numara ayak için örecekseniz iki çift bile çıkar diye düşünüyorum. Tabi eliniz normalse. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Ben 36-37 numara ayak için 24 ilmek atarak başlayacağım. Eğer ki siz 37-38 numara ayak için örecekseniz de 26 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, çok uzatmayayım, hemen yapımına geçelim. Şöyle ipimi kenara alayım. Evet, şöyle ipimi iki kat yaptım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi ben 24 ilmek atacağım. 36-37 numara ayak için. Siz daha büyük yapmak isterseniz yorum kısmına sorabilirsiniz. Nerede ne yapacağınızı yardımcı olurum. Videoda da anlatmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde 24 ilmek atalım, benimle aynı yapanlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, şişime 24 tane ilmeğimi attım. Şöyle çeviriyorum. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet. Bu şekilde haroşa yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Onları da örüp sırayı tamamlıyorum. Evet. Çevirdim, bakın. Ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. Yine haroşa örgüme devam edeceğim. İlk ilmeğimi bu şekilde örmeden sağ işimi aldım, kenarı düzgün olsun diye. Sonra yine haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle hızlıca öreyim. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim yine. Artırma, eksiltme hiçbir işlem yok. Haroşa örerek ilerliyorum. Bu sırayı da bitireyim şöyle hızlıca. Şişlerim de ipime çok uydu. Evet. Sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Bakın, iki sıra haroşam oluştu bile. Bu şekilde devam edeceğim. Bu şekilde ne kadar öreceğim? Bu haroşa sıraları bakın 2 oldu. Benimle aynı boyutta yapanlar 38 sıra haroşa olana kadar örsünler. Eğer ki 37-38 numara ayak için örmek isteyenler de 40 sıra haroşa olana kadar örebilirler. Evet, ben 38 sıra örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladığım 38 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şimdi ne yapacağız? Bu yan kısma 30 ilmek atacağız arkadaşlar. 30 ilmeği nasıl atacağız onu göstereceğim. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü şu şekilde çeviriyorum. Bu son iki ilmek arasına bakın. Bu iki ilmek arasına girip ilmek alıp sol şişime aktarıyorum. Son iki ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. 2 oldu. Son iki ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Şişime aktarıyorum. Tığ yardımıyla yapabilirsiniz. Öyle daha kolay olur. 3 oldu. Şöyle
Bu şekilde biraz sıkıyorum arkadaşlar. Çok sıkı da yapmayalım. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişimi aktardım. 4. Son 2'nin arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Şişime geçiriyorum. 5, 6, 24 ilmeğim var. 30 ilmek bu taraftan çıkarınca toplamda 54 ilmek olacak. Evet. Saymadım. Dediğim gibi 30 ilmek çıkartalım. Toplamda da benimle aynı yaptıysanız 54 ilmek olana kadar ilmeklerimizi çıkartalım. Evet, tamamlayıp döneceğim bu şekilde. Evet, toplamda 54 ilmeğim oldu. 30 ilmek çıkardım. Şimdi haroşa örerek ilerleyeceğim. Artırma, eksiltme yapmayacağız. Hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Evet, şöyle hızlıca öreyim 30 ilmeğimi. Bakın, arka yüzde bir sıra haroşamız oluştu bile. Evet. Bu şekilde haroşa örelim. 10 sıra haroşa, bu kısımda 10 sıra haroşa olana kadar örelim. Bakın, başlangıç ipim burada. Buradan anlayabilirsiniz. 10 sıra haroşa olana kadar örelim. Şöyle burada başlangıç ipim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 10 sıra olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 10 sıra haroşam oldu. Şimdi ne yapacağız? Burada eksiltme yapmaya başlayacağız. Başta ve sonda eksiltme yapacağız. Karıştırırsanız diye şöyle işaret koyabilirsiniz arkadaşlar. Ön yüze bu şekilde işaret koyun. Sadece ön yüzde eksiltme yapacağız. Arka tarafta yapmayacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. 2 ve 3. ilmeği ikisini bir örüyorum. Evet, burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar haroşa örerek ilerleyelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp ilk eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Burada hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Eksiltmeyi sadece ön yüzde yapacağız. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyim. Yine başta ve sonda eksiltme yapacağım. Nasıl yapmıştık? İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ve 3. ilmeği ikisini bir örüyorum. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Son 3 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Kalan son ilmeğimi de örüp ikinci eksiltme sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Dediğim gibi bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz.
eksiltmemizi her ön yüzde yapacağız. Başta ve sonda olacak. Ne kadar devam edeceğiz bu şekilde? 24 ilmek. Şöyle göstereyim. 24 ilmek kalana kadar başta ve sonda eksiltmemizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 24 ilmek kalana kadar eksilttim. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ilmeğim kaldı. Böyle sayarsak da beraber sayalım. 3, baştan itibaren sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25 sıra olmuş. Şimdi ne yapacağız? İpimizi keselim arkadaşlar. Biraz uzun keselim ki dikme payı olsun. Ben de uzun kestim. Şöyle iğneme ipimi geçirdim. Artık şunu da çıkartayım. Burada ilmeklerimi iğneme geçireceğim. Dilerseniz kesip yapabilirsiniz. Kesim yapabilirsiniz, dikebilirsiniz ama ben bu şekilde yapacağım. Böyle 24 ilmeğimizi bu şekilde iğnemize geçirelim. Evet, ilmeklerimi iğneye geçirdim bu şekilde. Şimdi ne yapacağız onu göstereceğim. Şöyle bu şekilde burun kısmını dikeceğiz. Böyle. Sonra da şöyle katlayıp dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde geleceğiz. Burun kısmını kapattıktan sonra şöyle büzdürüp kapattıktan sonra böyle buradan dikimine devam edeceğiz. Böyle geleceğiz. Burası alt kısmı tabanı olacak. Buraya kadar diktikten sonra bu iki ucu birleştirip dikeceğiz. Birinde bu şekilde yapacağız. Sol ayağı bu şekilde yapacağız. Sağ ayağı ise şöyle şu şekilde katlayacaksınız. Sağ ayağı ise bu şekilde katlayıp bu şekilde şöyle buradan böyle dikilecek. Şurası da ayağımızın girdiği kısım olacak. Böyle diktikten sonra bu iki ucu da birleştireceksiniz. Evet, beraber şöyle dikelim. İlmeklerin içinden geçtim. Şöyle biraz çektireceğim. Evet. Nasıl katlayacağım onu göstereyim. Şöyle. İlk önce ne yapalım? Şöyle düşünüyorum, kusuruma bakmayın. Şöyle. Evet, sağ ayak için. Bakın. Sağ ayak için böyle katlayalım. Evet, sağ ayak için bakın. Burada bu şekilde katlayalım. Böyle tutuyorum. Sol ayak için de şöyle bu şekilde katlarsınız. Evet, sağ ayak için bu şekilde katladım. Hafif çektiriyorum. Çok çektirmeyelim. Şöyle bu şekilde iğnemle kapatacağım. Sonra çevireceğim arkadaşlar. Şöyle ilmeklerin içinden biraz daha geçeceğim. Şöyle. Kapatmak adına bakın bu şekilde. Bu kısım ters olacak. Birazdan çevireceğim. Sağ ayak için. Evet, şöyle bir parmaktan biraz fazla. Evet, sonrasında bu şekilde çeviriyorum. Şöyle çevirdim gördüğünüz gibi. Şöyle olacak. Evet, sağ ayak böyle olacak. Şöyle düşünüyorum da yanlış yapıyor muyum, yanlış bir şey konuşuyor muyum diye. Evet, çevirdik. Diğerini de aynı şekilde mutlaka çevirin. Diktikten sonra şöyle karşıdaki haroşa tellerine giriyorum bakın.
Karşıda ilk sıra haroşa teli. Şöyle bu şekilde aşağıya doğru batıyorum. Buradan da şöyle haroşa telini alacak şekilde, bakın bu şekilde tabanını dikiyoruz aslında. Şöyle görünüyor mu? Haroşa tellerini alıyorum. Ay, parmağımı batırdım. Böyle bir buradaki haroşa telini alıyorum. Ayağı hiç rahatsız etmiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle karşıya geçtim. Sıradaki haroşa telini alıyorum. Buradan da tam karşısına gelen haroşa telini alıyorum. Dikişi güzel dursun. Şöyle. Evet, böyle devam edelim. Şöyle buraya kadar gelelim arkadaşlar. Zaten denk gelecek. Şuraya kadar gelelim. Buradan sonra şöyle birleştirip dikeceğiz. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, dediğim yere kadar diktim. Şöyle şimdi bakın bu şekilde katladım. Böyle. Şöyle. Buradan da haroşa telini alıyorum, bakın bu şekilde. Haroşa telini alıyorum. Buradan yoluma devam ediyorum. Sıradaki haroşa telini alıyorum, karşıdaki. Evet, sırayla karşı karşıya denk gelecek şekilde haroşa tellerini alarak dikiyorum. Evet. Şöyle dikelim. İpimizi kopartalım. Sonra şöyle buradan başlayacağız. Buraya kadar dikeceğiz. Evet. Alt taban kısmını dikimi tamamladım. Şöyle çok sıkı da çektirmeyin arkadaşlar. Ayağınız girmez. Şöyle. Şimdi buradan başlayacağım. Şöyle iğnemle yukarıya doğru çıkıyorum. Burada da farklı bir teknikle dikelim. Şöyle yapışık gibi dursun. Şöyle. Şöyle dikeceğim. Şöyle şekilde karşıya geçiyorum. Evet, siz daha iyi bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde böyle denk gelecek. Şöyle şuraya kadar dikeceğim. Şu kısmı ağız kısmı olacak dediğim gibi. Buraya kadar dikip ipimizi keselim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım dikimini. Harika oldu. Şöyle buraya da çiçek yapıp dikebilirsiniz arkadaşlar. Sağ ayak şöyle şu kısma. Size bağlı, farklı şekilde süsleyebilirsiniz. Sol ayakta şöyle gördüğünüz gibi sol tarafa geldi bu dikişi. Böyle alt kısımda bu şekilde. Dediğim gibi ayağı rahatsız etmiyor. Hiç tereddüt etmeyin. Böyle çok hoş, çok güzel bir çift patiğimiz oldu. Böyle bir günde 2 çift bile örebilirsiniz. O kadar ki. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.